Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir tatlı tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbet için uygun bir tencereye 3 su bardağı şekeri ve 3 su bardağı suyu alalım. Kullanmış olduğum su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre, yani evlerimizde olan klasik su bardaklarından. Şöyle bir karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alalım ve şerbetimizi kaynamaya bırakalım. Tamamen eritmemize gerek yok. Ocağa aldıktan sonra ara ara karıştırarak kaynasın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı orta ateşe alalım. Orta ateşte 10 dakika boyunca şerbetimiz kaynamaya devam etsin. Ortalama 7-8 dakika kadar orta ateşte kaynadıktan sonra içerisine sıkmış olduğumuz çeyrek limonun suyunu ilave edelim. Çeyrek limonun suyunu da ekledikten sonra ortalama 2 dakika kadar tekrar kaynasın. Yani toplamda kaynama süresini 10 dakikayı tamamlamış oluyoruz böylelikle. Ardından ocağı kapatarak şerbetimizi soğumaya bırakabiliriz. Şerbetimizi soğuk olarak kullanacağız. Diğer tarafta hamuru hazırlıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağı, 3 yemek kaşığı yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağı ya da margarini ilave ediyorum. Oda sıcaklığında olsun muhakkak. Ardından bir adet yumurtayı da ekleyerek bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 su bardağı irmiği ilave edelim. Ardından unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun üzerine 1 dolu tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilya ve 1 yemek kaşığı kadar da ben üzüm sirkesi ekledim. Elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Böylelikle daha kıyır kıyır oluyor. Ve bu malzemeleri güzelce karıştıralım tekrar. Belirttiğim gibi unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuz kesinlikle sert olmamalı. İlk aşamada şöyle ben 2 su bardağı kadar ortalama un ekledim ve karıştırdım. Ardından biraz daha un ekleyerek elimle yoğurdum. Toplamda 3,5 su bardağına yakın unla hamurum istediğim kıvama geldi. Bunu da her zaman belirtiyorum. Un miktarı tariften tarife değişkenlik gösterebilir. Bunun için sizler azar azar ekleyin ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurum istediğim kıvama geldi. Toparlandıktan sonra daha uzun süre yoğurmaya devam etmenize gerek yok. Aynı ekmek hamurunda olduğu gibi. İstediğimiz kıvama geldikten sonra şekil verme işlemine geçeceğiz. Şekil vermeye oldukça müsait bir hamur. Şöyle yakından da göstereyim. Yumuşak, rahat bir şekilde şekil verebileceğim bir kıvamda. Bu kıvama geldikten sonra artık daha fazla un eklemeyin. Şöyle elimle bir parça hamur kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Tezgaha alarak biraz bastırarak açıyorum ve içerisine ben toz haline getirdiğim cevizi ekledim. Parça cevize çok yakışıyor. Benim elimde olmadığı için daha önce hazırladığım baklavadan kalan ceviz vardı. Onu kullandım. Belirttiğim gibi daha iri taneli ceviz olursa daha da iyi olacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Sonra üst kısmında hamuru kapattıktan sonra yuvarlıyorum ve orta kısmına bir tane kavrulmuş fındık ilave ediyorum. Ardından kürdanla kenarını bu şekilde bastırarak şekil veriyorum. Yapımı oldukça pratik, çok rahat bir şekilde şekil verilecek bir tarif. Ve oldukça da keyifli gördüğünüz gibi. Ben bu boyutlarda toplamda 20 adet tatlı elde ettim. Dilerseniz daha küçük de hazırlayabilirsiniz. Daha küçük hamur parçaları kopararak da hazırlayabilirsiniz.
Benim belirttiğim gibi bu boyutlarda toplamda 20 adet porsiyon çıktı. Şöyle ikincisinin yapılışını da göstermek istiyorum sizlere. Üzerini kapattıktan sonra bir fındık. Fındık yerine badem de ekleyebilirsiniz. Ya da sade bir şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde görseli çok güzel oluyor bence. Sunumu oldukça şık oluyor. Önceden ısıtmış olduğumuz 170 derecelik fırında pişirelim. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Sizler 35 dakikadan sonra kontrol edin. Fırından fırına pişme süresi farklılık gösterebilir. Şöyle birkaç dakika bekledikten sonra şerbeti ilave ediyorum. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olmalı. Sadece ilk sıcağı çıkacak kadar ortalama 2-3 dakika kadar bekliyorum. Daha ince bir fırın kabında hazırlarsanız bu kadar beklemenize bile gerek yok. Fırından çıkar çıkmaz tatlının şerbetini ilave edebilirsiniz. Borcamın tabanı biraz kalın olduğu için ben yine de şöyle bir 2-3 dakika kadar bekledikten sonra şerbetini ilave ettim. Şerbetini her yerine dağıttıktan sonra üst kısmının da daha iyi çekmesi için bir müddet bu şekilde bekledikten sonra ters çevireceğim. Üst kısımları da şerbeti güzel bir şekilde çeksin. Ters çevirirken üzerindeki fındıkları çıkarabilirsiniz. Tam olarak şerbete temas etmesi için tatlının. Çünkü hafif bir tümsek oluşturuyor üzerindeki fındıklar. Zaten fındıklar tekrar yerine yerleşecek. Onların belirli bir yeri var gördüğünüz gibi. Bir müddet de bu şekilde şerbetini çektikten sonra tekrar ters çevirebilirsiniz. Şerbetini tamamen çektikten sonra artık tatlımız servise hazır. Şöyle akşam yaptım ben çekimini. İç kısmını göstermek istiyorum sizlere. Şerbeti tamamen çekmiş. Sunumu da, lezzeti de gerçekten harika bir tatlı. Yapımı da oldukça pratik. Sizi yormayacak bir tatlı. Bayram için nefis bir alternatif bence. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın, hoşça kalın.